Arkadaşlar merhaba. Bu hafta Solana ekosisteminde geliştirilen Solrazr projesini inceleyeceğiz. İncelememize geçmeden önce hatırlatmamızı yapalım. Burada konuştuğumuz hiçbir şey kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Eğer yatırım yapmak istiyorsanız lütfen kendi araştırmanızı kendiniz yapın ve özgür iradenizle karar verin. Solrazr son zamanların en popüler ekosistemi olan, başta da belirttiğimiz üzere Solana üzerinde geliştirilen bir fırlatma rampası arkadaşlar. Hep birlikte avantajlarını, dezavantajlarını, sundukları yenilikleri vesaire inceleyeceğiz. Şimdi hazırsanız başlayalım bakalım neymiş bu Solrazr. Solrazr token satış platformunun lansmanını duyurdu. Solrazr token satışı yayına girdiğinde yeni geliştirilen fırlatma rampalarındaki ilk IDO olacağını söyledi. Şu an whitelistleri açık, yalnız birkaç gün kaldı, elinizi çabuk tutarsanız yetişebilirsiniz. Bunun dışında whitelist size çıkmasa bile, whitelist'e katılım sağlayan herkese airdrop dağıtacaklar. Bununla alakalı bir makale yayımladılar zaten, onu okuyup daha detaylı bilgi edinebilirsiniz. Bu arada IDO Ekim'in 4'ünde gerçekleşecek arkadaşlar. Solrazr, DeFi, NFT'ler ve ölçeklenebilen Web3 uygulamalarının büyümesini desteklemeyi amaçlayan Solana üzerine inşa edilen projeler için fiili fon toplama ve geliştirici platformu olarak tasarlanmıştır. Proje, hızlandırıcı ve geliştirici araçlarıyla hepsi bir arada bir platformdur. Sermaye bul, hızlı geliştir adlı bir slogana da sahipler. Solrazr burada bir fırlatma rampası projesinin tanımının yanında çok daha güzel yeniliklerin haberini vermiş. Yeri gelmişken söyleyelim, Solana ekosisteminde neredeyse aynı süre zarfında Solrazr, Solpad, Solanium ve Solstarter olmak üzere 3 fırlatma rampası çıkacak arkadaşlar. Solrazr'da bunlardan ayıran özellikleri şimdi hep birlikte inceleyeceğiz. Solrazr'ın çözdüğü temel sorunlar. Yeni nesil fikirler ve projelerin erken büyüme aşamasının desteklenmesi ve bir parçası olma konusu giderek artan bir zorluk haline geldi. Günümüzde perakende yatırımcılar, fırlatma rampaları ve hızlandırıcılar aracılığıyla projelerin destekçisi veya bir parçası olma konusunda gittikçe artan zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Solrazr'da bir fırlatma rampası projesi olarak adil ve merkezi olmayan tahsislerle projeye erişim şansımızı kolaylaştırarak bu soruna bir çözüm getiriyor arkadaşlar. Solrazr merkeziyetsiz bir şekilde Solana ekosistemini kullandığından yüksek hızlarda sermaye arttırma yeteneği sağlayarak uzun vadeli destek için güçlü topluluklar oluşturmalarına yardımcı oluyor. Gördüğümüz gibi Solrazr, Solana ekosisteminin nimetlerinden ağın hız ve popülerliğini kullanarak sonuna kadar faydalanıyor. Ayrıca Solrazr, DAO sayesinde topluluklara bünyesinde çıkacak projeler için oy verme hakkı tanıyacak. Bu da hem merkeziyetsizliğini doğrulayan hem de topluluğunu önemseyen bir proje olduğuna dair çok güzel bir gelişme. Solrazr projelerin hızlı bir şekilde geliştirilmesine ve pazara erken girmelerine yardımcı olmak için bir dizi geliştirici aracına erişim sağlar. Bu kısma birazdan geleceğiz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Takas edilebilir tahsisler. Solana'daki NFT'lerin gücünden yararlanarak token satışı beyaz listelerini ve tahsislerini yeniden tasarlamak. Hızlandırıcı. Hızlandırıcı programı kapsamında projeleri kuluçkaya yatırır, pazara açılma stratejisine yardımcı olur ve Solana'yı hızlı bir şekilde geliştirmek için araçlar sağlarız demişler. Geliştirici araçları, Solana'da belirteç altyapısı dağıtımını otomatikleştirerek proje geliştiricilerinin daha hızlı oluşturmalarına ve daha hızlı başlatmalarına yardımcı olur. Zincirler arası havuzlar, Solana solucan deliği üzerine inşa edilen çapraz zincir havuzlar, diğer zincirlerden toplulukların doğrudan Solana projelerine yatırım yapmasına olanak tanır. Şimdi bu özelliklere detaylı bir şekilde bakalım. Takas edilebilir tahsis. Solrazr, Solana'daki NFT'lerin gücünden yararlanarak token satışlarını, beyaz listelerini ve tahsislerini yeniden tasarlıyor demiştik. Topluluk, beyaz liste ve tahsis miktarı ile kodlanmış NFT'ler üretmek için platformda etkileşimli ve ilgi çekici iş akışlarına katılacak. Token satış programları Solana adresleri yerine NFT'lerin sahipliğini kontrol edecek. Bu da topluluk üyelerinin beyaz listelerinin sahipliğini ve tahsislerini arkadaşlarına ya da tanıdıklarına devredebilecekleri anlamına geliyor. Gerçekten şahane. NFT'ler başlangıçta satın alınamayacak, stake edilerek kazanılacak. Bu kazanılan NFT'ler de başka platformlarda satılabilecek. Hatırlarsanız Launchpool Labs'ta bir NFT özelliği getirmişti. Fakat oradaki NFT'ler transfer edilemiyor ve satılamıyordu. Tabii bir NFT'ye sahip olduğunuzda ilk aklınıza gelebilecek şey onun takas edilebilip satın alınabilme durumu olur. Burada da anlattığımız gibi Solrazr'da bu özellik mevcut. Bu arada biz geliştiricilere bununla alakalı özel olarak inkübatörlük fonunun nasıl sağlayacaklarını sormuştuk. Onlar da bir ön sermayeye sahip olduklarını, ayrıca ortaklarından özel fon toplayacaklarını söylediler. Ayrıca kuluçka projeleri için platformlarında özel IDO'lar açmayı da planladıklarını eklediler. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Başarılı bir sistem olmuş, diğer rampalardan ayırt edilebilmesi açısından yenilikçi bir fikir geliştirmişler arkadaşlar. Gaz pedalı. Hızlandırıcı programı kapsamında projeleri kuluçkaya yatırıyor ve hızlı bir şekilde piyasaya sürülmesi için pazara giriş stratejisine yardımcı oluyoruz demişler. Solrazr hızlandırıcı programı kapsamında projeleri kuluçkaya yatırıyor, pazara açılma stratejisine yardımcı oluyor ve projeleri hızlı bir şekilde geliştirmek için araçlar sağlıyorlar.
Katılımcılar mentorluk, finansman fırsatları ve pazarlama gibi çeşitli avantajlar elde edebiliyor. SolarAzer'ın danışmanları iş ve strateji, ürün kullanıcı deneyimi, ön geliştirme ve topluluk pazarlama alanlarında çalışıyorlar. Yani bir nevi Launchpool Labs'ten aşina olacağınız Techstars şirketinin misyonunu üstleniyorlar. Tabii daha mütevazi bir şekilde. Solana'da aynı anda 3 tane fırlatma rampası çıktığını söylemiştik. Diğer fırlatma rampalarına nazaran bizim için önemli olan kısım hepsi bir arada bir fırlatma rampası olması. SolarAzer aralarında tek kuluçka ve hızlandırma programı olduğu için diğerlerinden farklı bir rampa oluyor. Geliştirici araçları, güçlü geliştirici araçları paketiyle Solana dApp geliştirmenizi hızlandırın. Bu özellik son kullanıcı için değil, geliştiricilerin basit bir şekilde dApp'larını düzenleme kolaylığı sağlıyor. Geliştirme süresi boyunca sorunları kolay ve şeffaf bir şekilde halledebiliyorlar. Solana, DAO teknolojisiyle proje geliştiricilerinin daha hızlı bir şekilde projeler oluşturmasına ve daha hızlı bir şekilde başlangıç yapmalarına yardımcı oluyor. Blockchain ve Solana'da yeni olan geliştiriciler Web 3.0 ve akıllı sözleşmelerle programlar yazmayı zor buluyor. Çünkü Web 3.0 halen gelişmekte olan yeni bir teknoloji. Burada Solana'nın da kullandığı WebAssembly dilini Google, Mozilla, Apple ve Microsoft'un desteklediğini bilmekte fayda var. Solana burada yazılımcılara kod yazmadan programlarını geliştirebilmeyi ve altyapısını dağıtmayı sağlıyor. Geliştiricilerin Solana'yı hızlı bir şekilde öğrenmesi ve oluşturması, ekosistemin daha hızlı büyümesine ciddi bir şekilde yardımcı oluyor ve olacaktır da. Zincirler arası havuzlar, SolarAzer diğer zincirlerden toplulukların doğrudan Solana projelerine yatırım yapmasına olanak tanıyan, zincirler arası havuzlar sağlamak için Solana solucan deliğinden yararlanır. Solana solucan deliği Ethereum ve Solana arasında çift yönlü merkeziyetsiz bir köprüdür. Bu köprü mevcut projelerin, platformların ve toplulukların Solana'nın yüksek hızından ve düşük maliyetinden yararlanmak için tokenize edilmiş varlıkları blok zincirler arasında sorunsuz bir şekilde taşımasını sağlayacaktır. Bu özellik diğer zincirlerden doğrudan Solana projelerine yatırım yapılmasına olanak tanıyor. Bu arada biz ilk olarak hangi zincirleri aktif edeceklerini ekibe sorduk. Şu an için Ethereum ve Binance Smart Chain ağı ile bir entegrasyon düşünüyorlar fakat zamanla diğer zincirlere de genişleyeceklerini söylediler. Tahsis modeli katmanlı sistem. Burada da katmanlı token tahsis sistemlerini görüyoruz. Elinde 5000 adet SolR tokeni olanlar %14'lük tohum turundan faydalanıyor. 10.000 ise %21, 20.000 ise %29 ve elinde 40.000 tane bulunduran kesimin içerisindeyseniz %36'lık güçlü meşe tahsisinden faydalanıyorsunuz. Kudelski'den güvenlik denetim raporu. İsviçre merkezli olan ve blockchain ile ilgili birçok projede ortaklıklar sağlayan siber güvenlik çözümleri sağlayıcısı Kudelski Security'den geçer not almaları proje için güvenlik anlamında çok önemli bir nokta arkadaşlar. Yol haritalarının 4. çeyreğinde proje tamamlanacak. Diğer incelediğimiz projeleri de göz önünde bulundurduğumuzda gayet iyi ve makul bir bitiş süresi. Kriptoda birçok projede bazen yol haritalarının sonuna doğru birkaç ay öne ya da geriye atabiliyor arkadaşlar. Bunda çok bir problem yok. Dediğimiz gibi gayet iyi ve makul bir bitiş süresi. Tabii yeni bir salgınla karşılaşmazsak. Token ekonomisine bir göz atalım. %21 satış için, %20 likidite için ayrılmış, takıma %20 verilmiş. Arkadaşlar gayet dengeli bir tokenomics görüyoruz fakat toplam arzı 100 milyon olan bir token için takıma %20 ayrılması bize birazcık fazla geldi. Ekibin çalışma performansını göz önünde bulundurduğumuzda yine de makul karşılanabilir bir rakam. Hatta takımın bir tık fazla alması aktif çalışmalarına da etki edecektir. Takıma ve danışmanlara ayrılan tokenlar 12 ay kilitli kalacak ki bu süre birkaç yıl daha sürecek. Salınımları da 24 ay sürecek. Bunu da söylemiş olalım. Projeyi geliştiren ekipte oldukça donanımlı kişiler mevcut. Daha önceki incelemelerimizden de tanıdığımız Nicholas Gregory de projenin geliştirici ekibinde yer alıyor. Nicholas Gregory'yi bilmeyenler için kısaca geçmişi yazılımcılığa dayanıyor. Yapay zeka, büyük veri analizi gibi konularda çalışmış. Şirketlere teknolojik danışmanlık sağlamış biri. Şu anda blockchain ile çözümler üreten Commerce Block şirketinde CEO pozisyonunda. Ekipteki diğer kişilerin de oldukça donanımlı olduğunu söyleyebiliriz. Gerçekten harika bir ekip bir araya gelmiş. Aralarında Launchpool'dan aşina olduğumuz Roxana Nasoy da var. Projeye danışmanlık yapıyor. Ona da buradan selamlarımızı iletiyoruz. Destekçiler ve yatırımcılar. SolarAzer kısa süre önce Moonrock Capital, Ascensive Asset ve Morningstar Ventures'tan bir yatırım turuyla $1,5 milyon sermaye sağladı. $1,5 milyon gerçekten bir fırlatma rampası projesi için çok ciddi bir rakam. Bunun dışında ekrandan sizin de okuyabileceğiniz isimlerle melek yatırımcıları da arkasına almış. Eğer bir projeye fon toplayabilip insanları yatırım yapmaya ikna ediyorsa o projenin başarılı olma ihtimali de doğru orantılı olarak yüksek oluyor arkadaşlar.
Twitter'da 87.000, Telegram'da 57.000 takipçileri var. Bir projenin başlangıcı için gerçekten çok güzel rakamlar. Büyüme hızları whitelist ve airdrop etkinlikleriyle gerçekten güzel bir ivme yakaladı. Bu rakamlar 2 gün önce yarısı kadardı, bunu da söylemiş olalım. Evet, incelememizin sonuna geldik. Sonuç itibariyle Solrazer'ın Solana ekosisteminde çıkacak olan diğer fırlatma rampalarına göre yenilikçi farklar koyduğunu görüyoruz. Geliştiriciler için sundukları araçlar, stake ile kazanılıp çeşitli platformlarda satılabilen NFT'ler, Solana dolayısıyla sahip oldukları transfer hızı ve düşük işlem maliyetleriyle çok ciddi bir şekilde öne çıkıyor. Bunların dışında kendi içinde bir hızlandırıcı misyonu edinip bünyesinde çıkartacağı projeleri inkübe etmesi, Solrazer'ı ekosistemin içindeki rakiplerindense diğer zincirlerdeki fırlatma rampalarıyla bile yarışabilir bir hale getiriyor. Şu an için $2 milyon market cap ile Solrazer'ın sahada ne kadar fark yaratacağını hep birlikte göreceğiz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.